Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime, ayrıca aramıza bugün ilk kez katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Umarım bu fal size ihtiyacınız olan mesajları getirir. Şimdi fincanınızın enerjisine birlikte odaklanalım ve bakalım bize hangi işaretleri gösterecek. Eğer bu yorumlar size iyi geliyor ve yeni falları kaçırmak istemiyorsanız, yeni izleyen kişilere yönelik söylüyorum. Kanalı takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece paylaştığım her yeni videodan anında haberdar oluyorsunuz. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden falınıza başlamak istiyorum. Hepiniz için güzel, hayırlı ve umut dolu mesajlar diliyorum arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Fincanımız oldukça koyu çıkmış arkadaşlar. Telveler dağılmış. Evet. Şimdi bu dip kısmından başlamak istiyorum. Fincanın dip kısmıyla başladığımda dikkat ederseniz etrafa dağılmış telvelerimiz. Burada küçük bir açıklık oluşmuş. Bu görüntü bana 3 farklı enerjiyi hissettirdi. Tek tek bunları size anlatacağım. Tabii ki bu kolektif bir fal. O yüzden lütfen size uyanı alın. Uymayanı evrene bırakın. Şimdi ilk hissettiğim görüntü bir şelale oldu. Sanki güçlü bir su akışı var ve bu bana üzerinde biriken sıkıntıların, yüklerin yavaş yavaş akıp gideceğini söylüyor. Şimdi şelalenin üzerinde uçan bir kuş figürü görüyorum. Kanatlarını açmış, sevindirici haber demek, beklenen bir mesajı ve özgürlüğü simgeliyor. Yakın zamanda sizi mutlu edecek bir haber alabilir. İçinizi ferahlatacak bir gelişme yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar sanki önünüzde yeni bir kapı açılıyor ve üzerinizdeki ağırlık geride kalmaya başlıyor. Şimdi burayı farklı yorumladığımda arkadaşlar bir sanki yarım beden bir insan bu. Size yani bize şu anda sırtını dönmüş gibi duruyor ve başını yukarıdaki kuşa doğru çevirmiş. Sanki bütün dikkatini o kuşa çevirmiş. Şimdi bu figür bana uzun zamandır beklediği bir haberin ya da gelişmenin yolunu gözleyen bir kişiyi anlatıyor. Şimdi kuşa odaklanmış olması gelecek bir mesajı, haberi ya da müjdeli bir gelişmeyi bekliyor. Bekleyişi çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Çünkü kuşun enerjisi hareketli, kanatları açık ve haberi simgeliyor. Yakın zamanda sizi sevindirecek bir telefon, mesaj, davet ya da yüz yüze yapılacak önemli bir görüşme gündeme geliyor. Bu haberle birlikte içinizde yeniden umut ve heyecan doğacak gibi duruyor. Şimdi farklı bir açıdan bakarsam sanki bu görüntü bana ahtapotu da andırdı. Falda genellikle aynı anda birçok koluyla ilgilenmeyi, farklı yorumları, sorumlulukları ve hayatın çeşitli alanlarına uzanan enerjiyi temsil ediyor. Sanki bu dönemde tek bir meseleyle değil birden fazla konuyla uğraşıyorsunuz. İş olur, aile olur, maddi konular ya da özel hayat derken kendinizi birçok yöne yetişmeye çalışırken bulmuş olabilirsiniz. Ancak arkadaşlar burada gördüğüm enerji bütün bu karmaşanın yavaş yavaş kontrol altına alacağını, sabırlı kaldığınız sürece her şey sırayla yerine oturacağını, kendinizi fazla yormamaya ve enerjinizi gereksiz yere tüketmemeye dikkat edin. Şimdi bu figür doğru planlama yaptığınızda tüm bu süreci başarıyla yöneteceğinizi gösteriyor.
Şimdi burada bir arkadaşlar balina sanki dikkatimi çekiyor. Çok büyük bir bu Yunus da diyebiliriz biz buna. Yunus balığı da aslında dalan bir Yunus balığı da olabilir bu. Gerçekten büyük bir balık, büyük bir kısmet. Bolluğu, bereketi, güçlü fırsatları ve hayatınızda ses getirecek önemli bir gelişmeyi simgeliyor. Şimdi dalmaya hazırlanıyor gibi, sanki başı hafif eğik. Bu kısmetin artık harekete geçeceğini, beklediğiniz konunun yavaş yavaş sonuç vermeye başladığını söylüyor. Büyük bir para, önemli bir iş ya da hayatınızı olumlu yönde etkileyecek büyük bir gelişme kapınızda. Şimdi burada sanki bir zürafa figürü arkadaşlar. Boynu ve gövdesi oldukça belirgin. Olaylara daha geniş bir açıdan bakabilmeyi, sabrı ve ileriyi görebilmeyi temsil ediyor. İçinde bulunduğunuz bir konuda acele etmek yerine biraz daha sakin davranırsanız en doğru yolu bulacaksınız. Bu bir de şimdi zürafanın sırt kısmında sanki bir kelebek var. Görüyor musunuz? Küçük bir kelebek. Falda dönüşümün, yenilenmenin, güzel değişimlerin habercisi. Özellikle sıkıntılı bir süreçten geçenler için bu figür üzerinizdeki ağırlıkları geride bırakmanızı ve daha huzurlu, daha mutlu bir döneme adım atacağınızı söylüyor. Şimdi zürafa ile kelebeğin yan yana çıkmış olması sabrınızın sonunda yaşayacağınız güzel değişimleri işaret ediyor arkadaşlar. Çok güzel çıkmış. Şimdi burada bir sürü arkadaşlar göz figürleri görüyorum. Yani bazıları açık, bazıları ise kısık gözler. Farklı enerjileri hissettirdi. Falda göz figürü nazarı, dikkat çeken gelişmeleri ve çevrenizde sizi izleyen kişileri temsil ediyor. Şimdi açık olan gözler size karşı ilgisi olan, yaptıklarınızı yakından takip eden kişileri gösterirken, kısık olan gözler ise bazı insanların her şeyi tam göremediğini, bazı gerçeklerin ise henüz ortaya çıkmadığını anlatıyor. Bu yüzden bu dönemde planlarınızı herkesle paylaşmamaya özen gösterin. Yeni başlangıçlarınızı ve güzel gelişmelerinizi biraz kendinize saklayın diyorum. Aynı zamanda bu figürler sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor. İç sesiniz size doğru yolu gösterecek. Fark etmediğiniz bazı gerçekler çok yakında daha net bir şekilde önünüze çıkacak arkadaşlar. Şimdi burada bir hilal ay benim dikkatimi çekti. Hilalin hemen altında ise bir süliyet var. Sanki bu kişi elini uzatmış ve hilal ayı avucunda tutuyor. Bu görüntü bana gerçekten çok güçlü bir enerji verdi. Çünkü hilal ay falda yeni başlangıçları, umutları, dilekleri ve hayırlı gelişmeleri simgeliyor. Şimdi sülliyetin hilal ayı elinde tutuyor gibi görünmesi. Bakın şurada. Bu hilal ay, bu da elinde tutuyor. Gerçekten çok güçlü bir enerji verdi. Hilal ay falda yeni başlangıçları dedik, umutları, dilekleri ve hayırlı gelişmeleri simgelerken elinde tutuyor olması bu kişinin uzun zamandır istediğiniz bir dileğin yavaş yavaş gerçekleşmesine, yoluna, daha doğrusu gerçekleşme yoluna girdiğini anlatıyor. Sanki kader size güzel bir fırsatı uzatıyor ve siz de onu yakalamaya hazırlanıyorsunuz. Hemen bunun altında ise gülen bir yüz. Bakın 2 tane göz ve ağzı. Gülen bir yüz dikkatimi çekti. Sevineceğiniz, yüzünüzü güldürecek ve bir haberin ya da gelişmenin habercisi. Uzun süredir sizi düşündüren bir konu tatlıya bağlanacak. Beklediğiniz bir haber olumlu
gelebilir ya da içinizi rahatlatacak bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi hilal ay, onu elinde tutan süliyet ve gülen yüz bir araya geldiğinde bana şu mesajı veriyor. Kısmetiniz açılıyor, umutlarınız güçleniyor ve sizi gerçekten mutlu edecek güzel bir dönemin kapıları aralanıyor diyoruz. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar oldukça kalabalık, hareketli bir görüntü var burada. Sanki herkes böyle birbiriyle bir konuşuyor. Bir telaş, bir karmaşa var. Figürler net değil ama yoğun bir kalabalık enerjisi hissediyorum. En üst tarafta ise çok belirgin bir soru işareti arkadaşlar. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Soru işaretini andıran bir figür bu. Bu da kafanızı kurcalayan, cevabını beklediğiniz bir ya da birkaç konunun olduğuna işaret. Yakın zamanda bu belirsizliklerin netleşmeye başlayacağını hissediyorum. Kalabalığın içinde arkadaşlar C, E ve L harfleri, bir de I harfi arkadaşlar. Bu harfler bir kişinin isminde, soyadında, yaşadığı yerde, çalıştığı kurumda ya da önemli bir olayın içinde karşınıza çıkabilir. Kolektif olduğu için herkese farklı şekilde çalışacaktır. Dediğim gibi genel olarak bu bölgede bana konuşmaların yoğun olduğu, dedikoduların yoğun olduğu ya da fikir ayrılıklarının yaşandığı bir ortamı anlattı. Bu yüzden duyduğunuz her söze hemen inanmayın. Olaylar biraz karışık görünse de zamanla gerçekler ortaya çıkacak ve soru işaretleri tek tek cevap bulacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, şimdi tabağımıza geçmek istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar burada öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. Burada bir sanki bir avcı elindeki tüfeği yere dayamış. Kabzası bakın yerde. Ucundan tutuyor. Hemen önünde de bir av köpeği var. Bu görüntü bana acele etmeyen, doğru zamanı bekleyen bir enerji hissettirdi. Avcı henüz harekete geçmemiş. Sabırla çevresini gözlemliyor. Bu da sizin de önemli bir konuda doğru anı beklediğinizi ya da beklemeniz gerektiğini gösteriyor. Şimdi her şeyin bir zamanı var ve doğru zamanda atacağınız adım size daha güzel sonuçlar getirecek. Şimdi av köpeği ise sadakati, güçlü sezgileri ve size destek olacak güvenilir bir kişi simgeliyor. Yakın çevrenizde size yol gösterecek, zor anınızda yanınızda duracak bir dost ya da aile büyüğü olabilir bu. Onun vereceği bir fikir ya da destek işlerinizi kolaylaştırabilir. Şimdi bu iki figür bana şunu söylüyor: sabırlı olun, doğru zamanı kollayın ve sezgilerinize güvenin. Gereksiz telaşa kapılmadan ilerlediğinizde hedefinize ulaşabilirsiniz. Çok daha kolay bir şekilde ulaşacaksınız. Şimdi burada sanki küçük bir figür arkadaşlar, bir melek figürü, elinde de bir değnek arkadaşlar. Onun hemen altında bir kalp var. Çok güzel bir koruyucu bir enerji verdi bana. Melek figürü falda ilahi desteği, korunmayı ve beklenmedik güzel gelişmeleri simgeliyor. Elindeki değnek ise dokunduğu yere umut ve değişim getiren bir enerji bu. Önündeki küçük kalp özellikle duygusal konularda güzel bir başlangıcın, bir barışmanın, sevindirici bir konuşmanın ya da kalbinizi ısıtacak bir gelişmenin habercisi.
Belki de uzun zamandır beklediğiniz sevgi dolu bir haber alacaksınız arkadaşlar. Şimdi melek, kalp ve değnek bir araya geldiğinde bana şu mesajı veriyor. Evren sanki sizi koruyor ve doğru zamanda kalbinize dokunacak güzel bir sürpriz hazırlıyor. Bu yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Özellikle gönül işleriyle ilgili güzel enerjiler önünüze geliyor gibi duruyor şurada. Onun haricinde şimdi bu melek ve kalp figürüne doğru bakan iki tane kafa var burada arkadaşlar. Biri bu, biri bu. Biri küçük. Bu yukarı doğru bakıyor. Biri küçük, diğeri ise daha büyük arkadaşlar. Bakın bu küçük, bu da büyük. Bu iki figür aynı konuya odaklanmış iki kişiyi hissettirdi bana. Özellikle duygusal bir mesele, bir konuşma ya da ortak bir karar etrafında bir araya geleceklerin enerjisi var. Aralarında yaş farkı olabilir ya da biri daha olgun, diğeri daha genç bir karakteri temsil edebiliyor. Meleğe ve kalbe bakıyor olmaları ise bu konunun hayırlı bir sonuca bağlanacağını gösteriyor. Aranızda küslük varsa bir konuşma gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir buluşma gerçekleşebilir ya da iki kişinin kalbi rahatlayacak güzel bir gelişme yaşanabilir. Sevgiyle ilgili bir konuda iki kişinin aynı noktada buluşacağını ve güzel haberlerle yüzlerinin güleceğini hissediyorum. Kolektif bir fal dediğim gibi bu iki kişi siz ve hayatınızdaki biri olabileceği gibi çevrenizde iki kişi olarak da temsil ediyor olabilir. Şimdi şu kısma geldiğimde arkadaşlar burada bir çam ağacı, belirgin bir çam ağacı görüyorum. Güzel sembollerden biri güçlü, sağlam duruşu, köklü başarıları ve uzun ömürlü kısmetleri temsil eder. Şimdi bu figür emek verdiğiniz bir konunun kalıcı bir şekilde sonuçlanacağını söylüyor. Aceleyle gelip geçecek bir gelişme değil, uzun süre hayatınızda etkisini sürdürecek hayırlı bir başlangıç ya da başarı görünüyor. Şimdi aynı zamanda çam ağacı sabrı da simgeler. Belki biraz beklemiş olabilirsiniz. Ama beklediğiniz şey sağlam temeller üzerine kurulacak gibi duruyor. Şimdi maddi konularda bereket, aile içinde huzur, iş ya da eğitim hayatında istikrarlı bir yükseliş enerjisi var burada. Böyle bir enerji alıyorum. Kısacası çam ağacı kök salacak güzel gelişmelerin ve uzun vadede sizi mutlu edecek hayırlı kısmetlerin habercisi arkadaşlar. Ve aynı zamanda şurada ağzını açmış bir sanki bana köpek balığını andırdı. Büyük bir figür bu. İlk hissettirdiği şey dediğim gibi bir köpek balığı. Ağzı oldukça belirgin ve gerçekten güçlü bir enerji veriyor. Biraz ürkütücü görünse de ben bu büyük bir kısmet ve güçlü bir fırsat olarak alıyorum bunu. Hayatınıza aniden girecek, etkisi büyük olacak bir gelişme arkadaşlar bu. İş olur, para olur, eğitim ya da özel hayatla ilgili önemli bir kapının açılması anlamına gelir. Şimdi ancak köpek balığı aynı zamanda güçlü olmayı ve dikkatli hareket etmeyi de hatırlatır. Önünüze çıkacak fırsatları iyi değerlendirmeniz gerektiğini ama acele kararlar vermeyin. Her detayı inceleyerek ilerleyin. Bu büyük kısmetten en güzel şekilde faydalanın arkadaşlar. Cesaretinizi toplamadığınız takdirde büyük bir başarı ya da uzun zamandır beklediğiniz önemli bir sonuca ulaşabilirsiniz. Büyük bir enerji var ve doğru yönlendirdiğinizde bu enerji size güzel kazançlar ve hayırlı gelişmeler getirecek gibi duruyor canlarım. Evet, falımın sonuna geldim. Falımızın anlattıkları bu kadar. İnşallah çıkan güzel enerjiler en hayırlı şekilde ve en doğru zamanda hayatınıza yansısın. Unutmayın, bu kolektif fal. Size uyan mesajları alın, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Yurt içi yurt dışından izleyen tüm kıymetli takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum.
Aramıza yeni katılan herkese de tekrar hoş geldiniz diyorum. Eğer yorumlarımı seviyor ve yeni falları kaçırmak istemiyorsanız kanalı takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece paylaştığım yeni videolardan dediğim gibi anında haberdar oluyorsunuz. Hepinizin yolu açık, kısmeti bol, gönlü huzur dolu olsun. Bir sonraki falda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum efendim.